Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yelek tarifi paylaşacağım. Örmesi inanılmaz kolay, bir günde bir tane yelek yapabileceğiniz bir model oldu. Ben çok keyifli örüyorum, her rengini yapmaya başladım bile. Bugün sizlere iki farklı ip çeşidiyle tarif vereceğim. Bakın arkadaşlar, bu koton ip, bu da %100 akrilik iptir. Ama iplerimin hepsi inanılmaz kaliteli ve güzel. Hepsinin markasını vereceğim ama reklam değil kesinlikle. Sadece sizlere tavsiyemdir. Bakın, bu yeleği koton iple hazırladım. Daha bir baharlıktır. Bu yeleği de akrilik iple hazırladım. Bu da kışa ve bahara uygundur ama inanın ben şu kotonla yaptığımı yazın, hatta resimlerimde görmüşsünüzdür, atlet üzerine ve elbise üzerine de kullanıyorum. Yani bu mevsim içinde, yaz içinde bunu tercih edebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bu tarifimde arkadaşlar small beden çalışacağım, small medium beden çalışacağım. Bu yeleği salaş bir yelek olarak düşünmeyin. Bu tamamıyla süveter görünümünde, kalıbı dar olan bir yelektir. Yani bunu atıyorum kışın blazer ceket giydiniz, içine bir body giydiniz, onun üzerine bile kullanabileceğiniz bir parça. Yani bol bir yelek kesinlikle değildir. Bugün yapacağım tarif small medium bedenseniz birebir aynısını yapabilirsiniz. Büyük bedenler için de şimdiden söylüyorum. Büyük bedenler bana hep yorum yazıyor. Ben bunu 42, 44, 48 bedene nasıl çevirebilirim? Arkadaşlar, bu tamamıyla hesap işi. Bunun hepsini ben tek tek hesaplayamayacağım. Çok üzgünüm, özür dileyerek bunu belirtmek istiyorum. Yani benim vermiş olduğum buradaki model sayılarını birazcık kafanızda hesap yaparak kendi bedeninize uyarlamış olmanız gerekiyor. Yani bu tamamıyla size kaldı. Ben bugün sadece small ve medium bedenini çalışacağım bu yeleğin. Yani birebir aynı ölçüsünü vereceğim. Şimdi hemen sizlere iplerim hakkında da bilgi vermek istiyorum. Bakın, ben akrilik ipimde, yani buradaki yelekte, Himalaya'nın Everyday New Tweed anti-peeling özelliği olan bir ipini kullandım. Marka gözüktüğü için reklam diyelim ama tavsiyemdir arkadaşlar. Reklam, anlaşma, işbirliği değildir. 100 gramlık bobinler, yani yumaklar halinde satılıyor. Toplamda 200 metre yazıyor. 100 gramlık bir ip. Bundan bu yelek için yaklaşık 2 yumak kullandım ama ikisi tamamıyla bitmedi. Yani hemen hemen 180 gramlık, 160, 170 gramlık bir ip kullanıyorum. Yani muhakkak bu yeleği yapacaksanız elinizde 200 gramlık bir ip olsun. Metresi de çok önemli. 400 metre bir ip olsun arkadaşlar. Hemen buna geleyim. Bakın, bu denim ip. %100 koton bir ip. Bu da Nako'nun denimi arkadaşlar. Buna da marka söylediğim için reklam diyeyim. Bakın, şu şekilde Nako denim ipiyle hazırladım. Ben bu iplerin kalınlığını çok seviyorum. Her ikisini de 4 numara tığıyla hazırladım, bu arada bilginiz olsun. Elim çok sıkı değildir. Klasik orta ayarda bir elim vardır. Şimdi dilerseniz hemen çok uzatmadan tarifime geçmek istiyorum sabırsızlıkla. Çünkü ben çok seviyorum. Eminim sizin de çok seveceğinize. Bakın, hemen tığım artık eskidi. 4 numara tığ arkadaşlar. 4 numara tığ kullanacağım. Onun dışında yine bu akrilik, %100 akrilik ipimi kullanacağım. Siz dilerseniz istediğiniz iple yapabilirsiniz. Ama 4 numaranın altında bir tığ ile yapacaksanız eliniz çok sıkı olabilir. Yani benim ölçümü şöyle söyleyeyim, small medium dedim ben. X small olabilir. O yüzden 4 numaraya uygun bir örgü ipi seçerseniz, yani bakın hemen ipimi çıkartayım. Kesinlikle ince bir ip değil arkadaşlar. Yani bu ipi sevme nedenim zaten, hem çok çok içten çıkartıyorum bu arada. Ben her zaman daha kullanışlı oluyor. Bakın, hemen ucunu bulayım, göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar, ince gibi gözüküyor ama ben bunu 4 numara tığ ile örüyorum. Çünkü sıkı bir yelek olmayacak. 4 numara. Yani daha kalın ip
çok pürüzsüz olur. Elinizde varsa en kalın ipinizle bile, kalın bir tığ ile bile aynısını yapabilirsiniz. Hatta bu ölçülerde atıyorum maxi boy iplerle 6 numara tığ ile birebir aynı yaparsanız large beden bile yapabilirsiniz. Burada aslında tığ numarası çok çok önemli. 4 numara tığ kullanıyorum. Siz de 4 numara kullanırsanız bence birebir aynı çıkartırız bu yeleği arkadaşlar. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Arkadaşlar bu yeleği kesinlikle kesmeden yapıyoruz. Komple dümdüz. Yani hemen biraz geri çekeyim. Şöyle bakın, komple solu, arkası, sağ komple bir yelek yapıyoruz. Daha sonra kol altını, sırtını ayrı ayrı yapacağız. Bu yüzden bütün bir ölçü alarak yapacağız. Ama tabii ki modelli, yelpaze modelleri olan bir yelek olduğu için ilmek sayıları çok önemli. Çünkü modeli kurmamız için arkadaşlar sayılarına dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi hemen ipimi elime alıyorum. Öncelikle bir tane kilit zincir yapacağız. Bir zincir çektim ve ipimi sıkıladım. Şimdi bu noktada 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. İpimizi doluyoruz. İlk yapmış olduğumuz zincirin içine batıp ilmek çıkartıp ikisini birlikte, ikisini birlikte ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. İpimi doluyorum. İlkine batıyorum. İlk yapmış olduğum zincire ilmek çıkartıp ikisini birlikte, ikisini birlikte. 1, 2. 2 tane, artık bunun ismini tam olarak bilmiyorum. Yanlış telaffuz etmek de istemiyorum. 2 tane bundan yaptık. 1, 2, 3, 4. İpimi doladım. İlkinin içine battım. İlmek çıkardım. İkisini birlikte, ikisini birlikte. 1, 2, 3, 4. İpimi doladım. İlk yaptığım zincire battım. İlmeğimi çıkardım. İkisini birlikte, ikisini birlikte. 1, 2, 3, 4. İpimi doladım, battım, ilmeğimi çıkardım, ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4. İlmeğimi doladım, ilkine battım, ilmek çıkardım, ikili trabzan yaptım. Bu şekilde bir zincir çekmek yerine başlangıç yapacağız arkadaşlar. Bakın. Hemen şunu göstereyim. Bakın burada ne yaptık biz? Bir üst sıradaki ikili trabzanları bunun içine yaptık. Yani bizim buradaki sıramız bu taban olacak. Toplamda ben small, medium beden için 48 tane bu bürümcük diyelim bunların adına. 48 adet bu bürümcüklerden yapacağım bu modeli kurabilmek için. Ama siz geniş bedende bir bayansanız ve bunu large'a uyarlayacaksanız burada lütfen buradaki şu modelleri sayın. Yani bakın ne yapmışım ben? Bir modele batıp 1, 2, 3 tane boşluk bırakıp yeniden bir model yapmışım. Bunu devam ettirebilmeniz için hemen otomatikman burada bir hesap yapmanız gerekiyor. Yani benim burada biraz arttırma yapmam gerekiyor. Bakın kaç tane daha bundan yapmam gerekiyor diye. Bunun hepsini her bedene göre ben hesaplayamayacağım için o yüzden sadece ben şu anda small ve medium beden için sayı veriyorum. Toplamda 48 tane bürümcük yapacağız. Hadi şimdi 48 tane bürümcük yapalım. Hemen 48.yi de yapıyoruz. Ve bitti. Şimdi arkadaşlar toplamda 48 tane bürümcük yaptık ve geldik. Şimdi
Hemen sizlere santim ölçüsünü de vereyim arkadaşlar. Ama burada tabii ki önemli olan bir üst sıra olduğu için burada birazcık yanıltabilir bu santim ölçüsü sizi. Şöyle hemen ölçüyorum. Toplamda 134 santimlik bir şerit yaptık arkadaşlar. Tam 134 santimlik bir şerit yaptık. Şimdi artık yukarıya çıkıyoruz. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şimdi bölümcükleri yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincir benim ilk ikili trabzanım. Araya da bir zincirlik boşluklara bir zincir yapacağız. Yani toplamda 4 zincir çektim. Bakın bu zincir çektiğimiz yerler altta kalacak. İkili trabzan çektiğimiz yerlerde yaptığımız yerler üstte kalacak. Şimdi hemen burada ikili trabzanın bakın bu zincir ve ikili trabzanın tam ortasına batıyorum, ilmek çıkartıyorum. İkili trabzan yapıyorum. İlmek ilmeğimi tığıma alıyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmek çıkartıyorum. İkisini birlikte ikili trabzan yapıyorum. Aralarda bir zincirlik boşluk olacak arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Yandaki boşluğa atlayıp batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine ikinci ikili trabzanımı yapıp bir tane zincir çekiyorum ara boşluk için. İpimi doluyorum. Buradaki bürümcük boşluğunun içerisine iki tane ikili trabzan, bir zincir, yandaki boşluğa atlıyorum. İki tane ikili trabzan, bir zincir. Yandaki boşluğa atlıyorum. İki tane ikili trabzan, bir zincir. Yandaki boşluğa atlıyorum. Sırasıyla arkadaşlar buradaki bürümcüklerin içerisine iki tane ikili trabzan, aralarda bir zincirlik boşluk yapıyoruz. Bakın hemen göstereyim şu şekilde. 2 ikili trabzan, bir zincir, 2 ikili trabzan, bir zincir şeklinde buradaki tüm bürümcüklerin içerisine dolduruyoruz. Ta ki sıranın sonuna kadar. Evet, son sırayı da yapıyorum. Sonuna battıktan sonra arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Bakın buradaki bir zincirlik noktamız vardı ya bizim. Hemen buraya batıp ilmek çıkartıp son ikili trabzanımı aynı başta olduğu gibi buraya yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Şimdi ipimi doluyorum. Bakın burada bir zincirlik boşluk vardı. O bir zincirlik boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen burada yandaki boşluğa atlayıp bu boşluğun içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir zincirlik boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip yandaki boşluğun içerisine, yani şimdi burada artık bir zincirlik boşluklara ikili trabzan yapacağız. Bu arada ipimle oynuyor, geldi eşek sıpası. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Bir zincirlik boşluğa iki tane ikili trabzan. Bir zincir, bir zincirlik boşluğa iki tane ikili trabzan. Şimdi artık sadece bakın bir zincirlik boşluklara ikili trabzan yapıp bir zincir çekiyoruz. Bu sırayı da böyle bitireceğiz. Bir zincirlik boşluğa iki ikili trabzan. Bir zincir, boşluğun içerisine iki tane ikili trabzan.
Bir zincir boşluğun içerisine ipimi ay, 2 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde arkadaşlar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Hemen burayı da sizlere göstermek istiyorum. Bakın son boşluğa 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. İpimi doluyorum. Burada bakın 4 zincir çekmiştik hatırlarsanız başlangıçta. 3 zincir bizim ikili trabzanımız, bir tane de ara boşluk. Bu boşluğun içerisine batıp aynı boşluğa tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi burada bir üst sıraya çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Örgümüzü döndürüyorum. İpimi tığıma doladım. Bir zincirlik boşluğa atlıyorum. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Bir zincirlik boşlukların içerisine 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada bakın 4 numara tığ ile örüyorum ama elim oldukça rahat. Ne sıkıyorum ne çok gevşek örüyorum. Normal. Bakın görüntüde böyle oluyor. Şimdi sıranın sonuna kadar bu işlemi yapalım. Sıra sonunda buluşalım. Şimdi sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Burada ilk yapmış olduğumuz bakın 3 zincirlik bir nokta vardı. Hemen 3. zincirin içerisine batıp ikili trabzan yapıyorum. Şimdi toplamda 1, 2, 3 tane ikili trabzan sırası yaptık arkadaşlar. Şimdi 4. sıramızı yapacağız. 4. sıra bizim son sıramız. Daha sonra modeli kurmaya başlayacağız. 1, 2, 3 zincir. Örgümü ters çeviriyorum. İpimi doladım. Bir zincirlik boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Boşlukların içerisine 2 tane ikili trabzan yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu son ikili trabzan sıramız olacak. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Bu arada ipimin rengi çok güzel çıktı. Tam böyle çikolata kahvesi. Bakın aşırı güzel duruyor. Renk kodu var mı? Marka gözüküyor, reklam diyelim. Renk kodu var arkadaşlar. Bakın. Eğer bu renkten almak isteyenler olursa renk bu şekilde geçiyor. Çok beğendim. Aşırı güzel. Şimdi sıranın sonuna kadar devam edelim. Bu arada kaldıramadım. Benim kıymetlim o. Kaldırmam da yani öyle söyleyeyim. O benimle birlikte bugün burada galiba. Bakalım ne zaman kalkacağız hep birlikte göreceğiz. Lokum, aşkım, aşkım. Çok seviyorum onu, çok seviyorum, çok seviyorum. Sıranın sonuna geldim. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Hemen buradaki boşluğa batıp birinci ikili trabzan, ipimi doladım. Aynı boşluğun içerisine İkinci ikili trabzanımı yaptım. Şimdi artık bitti arkadaşlar ama şöyle bir püf noktası vereyim. Eğer yeleğinizin benimki kadar kısa değil uzun olmasını istiyorsanız bu sırayı dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Yani ben 4 sıra benim için yeterli oldu. Siz
Bu arada ses açıldı, kusura bakmayın ses için. Burada 4 sıra yaptım. Benim için yeterli derseniz böyle bırakın, modeli kurun. Ama bu benim için yeterli değil. Biraz daha uzatayım ben bu modeli derseniz yeleğinizin koldan altını bu şekilde buradaki ikili trabzan sıratını istediğiniz yere kadar getirerek uzatabilirsiniz ve daha sonra modeli kurarsınız. Bu tamamıyla size kalmış. Şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 4 zincirden sonra örgümü ters çevirdim. Bakın buradaki ilk bir zincirlik noktaya batıp bir sık iğne yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir zincirlik boşluğa battım, sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir zincirlik boşluğa batıyorum ve sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir zincirlik boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir zincirlik boşluğa sık iğne. 4 zincir. Bir zincirlik boşluğa. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir zincirlik boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir zincirlik boşluğa sık iğne. Bu sırayı da arkadaşlar bu şekilde zincirleri çekip boşluğa sık iğne yaparak devam ettireceğiz. Sıranın sonuna kadar bu işlemi yapacağız. Şimdi sıranın sonuna kadar 4 zincir çekip bir zincirlik boşluğa sık iğne yapıp buluşalım. Sıranın sonuna geldim. 4 zincirlik boşluklarımı yaptım arkadaşlar. Şimdi sonuna batmadım. Burayı da göstereyim şaşırmayın diye. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen burada 3. zincirin dibine batıp bir sık iğne yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örgümü ters çevirdim. Hemen bakın İlk zincirin içerisine sık iğnemi yaptım arkadaşlar. İlk yani zincirin ortasına battım. Şimdi burada tekrar 1, 2, 3, 4. İkinci zincir boşluğunun içerisine de sık iğne yaptım. Yani burada toplamda bakın 2 tane benim zincirim oldu. 2 zincirden sonra hemen yani 2 zincirlik boşluktan sonra üçüncü zincir boşluğunun içerisine bir ikili trabzan. Tekrar doluyorum. İkinci ikili trabzan. Tekrar 3, 4, 5 ve son 6. ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2. Üçüncü zincirin içerisine 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen yanındaki 4. zincir boşluğunun içerisine bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yanındaki boşluğa 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen yanına sık iğne. Örgüden sonra yani modelden sonra 1, 2 tane zincir yaptım. Altta da bakın 1, 2, 3 boşluk bıraktım. 4. boşluğun içine 2 zincir sırasından sonra 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6. Hemen yanındaki zincir boşluğuna batıp sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir, yanındakine sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir, yanındakine sık iğne. 2 tane zincir sıramı yaptıktan sonra hemen burada zincir boşluğuna 6 tane ikili trabzan. 2, 3, 4, 5, 6.
yanındaki zincir boşluğuna sık iğne, 1 2 3 4 zincir, zincir boşluğuna sık iğne, 1 2 3 4 zincir, zincir boşluğuna sık iğne. 2 tane zincir yaptım. Yani 2 sıra zincir bırakıyoruz. Bakın 1 2. Modellerin yani şu altılı ikili trabzanların arasında 1 2 tane zincirimiz olacak. Yani buraya tekrar arkadaşlar 6 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6. Yanına sık iğne, 1 2 3 4 zincir, sık iğne, 1 2 3 4 zincir, sık iğne. 2 tane zincir boşluğumu yaptım. Hemen 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 6. Yanındakine sık iğne. Eğer çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız ayarlar kısmından videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir, sık iğne. 1 2 3 4 zincir, sık iğne. 2 tane zincir sıramı yaptım. Üçüncüsü 6 tane ikili trabzan olacak. Sık iğne. Şimdi sıranın sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Başlangıçta 2 tane zinciri atlayıp üçüncüsüne 6 tane ikili trabzan, aralarda 2 zincir boşluğu ve model. 2 zincir boşluğu model. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi son sıraya yaklaştım. Burayı da sizlere göstermek istedim. Bakın 2 tane 4 yani 4 zincirlik zincir boşluğumu yaptım. Geriye 1 2 3 tane zincir boşluğum kaldı. Şimdi buraya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 6. Buraya sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hemen bu boşluğa battım. Bir sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar son boşluğa sık iğnemi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bakın buradaki ilk zincirin şu an net galiba. Bakın ilk zincirin hemen yanda bakın köşe çizgisi gözüküyor. Bu çizgiye batıyorum. İlmek çıkartıyorum. İkisini birlikte bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 örgümü ters çeviriyorum. Bakın buraya değil hemen buradaki zincir boşluğunun içine bir sık iğne yapıyorum. Şimdi burayı tamamlamış oldum. Şimdi burayı bir tekrar göstereyim anlamayanlar için, yeni başlayanlar için. Şimdi 4 zincir çektim. Son zincir boşluğunun içerisine bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Buradaki ilk zincir çektiğimiz arka kesik çizgiye batıyorum, ilmek çıkartıyorum. İkisini birlikte yani bir ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Örgümü ters çevirdim. Gözüken ilk zincir boşluğunun içerisine battım, sık iğne yaptım. İpimi doluyorum. Burada 6 tane ikili trabzanımız vardı. Her birine batıyoruz. 1 ikili trabzan, arada bir zincirlik boşluk. Doladım, battım, ikili trabzan, arada bir zincirlik boşluk. Üçüncüye battım, tepe noktasına, arada bir zincir boşluk. Dördüncüye battım, ikili trabzan yaptım, arada bir zincir boşluk. Beşinciye battım, ikili trabzan yaptım, arada bir zincir. Altıncıya batıyorum, ikili trabzan yapıyorum.
Bu şekilde üstlerine birer trabzan yapıp arada bir zincir boşluk bırakıyoruz. Hemen yanındaki zincir boşluğuna batıp bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yanındaki zincir boşluğuna sık iğne yaptım. Şimdi geldim tekrar altılı kısma. Yine aynı işlemi yapıyorum. Birinci trabzanımız, bir zincir, ikinci trabzanımız, bir zincir, üçüncü trabzanımız, bir zincir, dördüncü trabzanımız, bir zincir, beşinci trabzanımız, bir zincir ve son altıncı trabzanımız. Zincir çekmiyorum. Yan taraftaki zincir boşluğuna buraya batıp bir sık iğne yapıyorum. Görüntüm bu şekilde oluyor arkadaşlar. Aralarda bakın bir zincirlik, bir boşluk oluyor, 4 zincirlik. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne. 1 zincir, 2 zincir, 3 zincir, 4 zincir, 5 zincir ve son 6 zincir çekmiyorum. Yan tarafla birleştiriyorum zincir boşluğuna batıp. 1, 2, 3, 4 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yan taraftaki ilk boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Yan taraftaki 4 zincirlik boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar sıranın sonuna kadar devam edeceğiz. Aynı işlemi yapmaya. Sıranın sonunda buluşalım. Yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Örgümü ters çevirip ilk zincir boşluğuna sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bir sıra yine 4 zincir boşlukları yapacağız arkadaşlar. 3, 4 aynı şekilde. 1, 2, 3, 4 yine aşağıda yaptığımız gibi bakın ilk zincirin içine 1, 2, 3, 4 1, 2 tane atlayıp hemen yanına 1, 2, 3, 4 2 trabzan atlayıp sonuncu zincir boşluğunun içerisine. Bu şekilde yapmıştık aşağıda da. Aynısını bu sırada da yapıyoruz. 2, 3, 4 zincir boşluğunun içine 1, 2, 3, 4 ilk zincir boşluğu 1, 2, 3, 4 1, 2 atladım 1, 2, 3, 4 1, 2 atladım son zincir boşluğunun içine. Şimdi yine aşağıda da yapmıştık bu sırayı. 1, 2, 3, 4 sıra sonuna kadar arkadaşlar bu 4 zincir boşluklarını yaparak devam edeceğiz. Daha sonra ikili trabzan sıramıza geçeceğiz. Şimdi sıra sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim. Şimdi hemen dönüşü yapacağız. Son sık iğne yani sık iğnemi yaptım bir zincirlik boşluğun içerisine. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Buradaki 4 zincirlik boşluğun içerisine batıp bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Burada hemen bakın ilk zincir noktamın arkasına batıp ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip örgümü ters çevirip hemen ilk 4 zincirlik noktanın içerisine bir sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar artık bir sonraki
altılı sıraya geçecek miyim bakalım. Geçmeyeceğim. Bir sırada 4 zincirlik bir birleştirme yapacağız. Battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İlk boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Boşluğa sık iğne arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Boşluğa sık iğne. Sıra sonuna kadar arkadaşlar bunu devam ettiriyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sık iğne. Sıra sonuna kadar bu zincir sıramızı tekrar aynı buralarda aşağıda olduğu gibi kuruyoruz arkadaşlar. Sıranın sonunda buluşalım. Bu arada buraların içi kıvrık olması sizi yanıltmasın. Çünkü burada zincir boşluklarımız olduğu için direkt tepe noktasına batmadık ya biz. Arada kayma oluyor. Bu şekilde devam edelim. Dörtlü zincir boşluğuna battım. Şimdi ne yapıyorduk? 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Buradaki dörtlü zincir boşluğuna batıyorum, bir sık iğne yapıyorum, bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Hemen bakın buradaki 3 zincirlik noktanın ilkine batıyorum. Arka yan kanadı gibi düşünün. Arkadaki kesik çizgisine ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örgümü ters çevirdim. İlk gördüğüm 4 zincirlik noktaya batıp bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Size şu an şunu şöyle göstermek istiyorum. Şimdi tekrar orta motiflere geçeceğiz. Çünkü iki çiçek arasına bir tane daha yapıyorduk. Bunu da bakın şuradan hesap edin. Şu an şöyle elimde göstereyim, daha rahat görürsünüz. Bakın en alttan başlayalım. Elimi arkaya koyayım şöyle. Şu sırada bakın şimdi ikili trabzan sırasının üstündeki zincir boşluklarına bakalım. 1, 2, 3. Tam orta, yani buraya bizim yelpaze yapmamız gerekiyor. Yani tekrar başa geldik. Bu modeli yerleştireceğiz. Başlangıçta da 1, 2, 3 tane zincir boşluğumuz var. Hemen dördüncünün içerisine 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yelpaze modelini yerleştireceğiz arkadaşlar. 4, 5 ve 6. Hemen yanındaki zincir boşluğuna bir sık iğne, 1, 2, 3, 4 tane zincir. Yandaki zincir boşluğuna sık iğne, 1, 2, 3, 4 zincir. Yandaki zincir boşluğuna sık iğne. Bakalım yani olmuş mu? 2 tane boşluk oldu. Şimdi buraya arkadaşlar 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3, 4, 5, 6. Hemen yanına sık iğne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Birleştir. 2 tane birleştirmemiz oldu. Üçüncüye 6 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yanındaki boşluğa birleştirme. 1, 2, 3, 4 zincir. Birleştir. 1, 2, 3, 4 zincir. Birleştir. 2 tane dörtlü zincir boşluğu yaptık. Üçüncüye 6 tane trabzan. Birleştir. 1, 2, 3, 4. Birleştir. 1, 2, 3, 4.
birleştir. 6 tane yaptık. Pardon 2 tane yaptık. 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde aynı şu alt sırada yaptığımız gibi tamamlıyoruz. Aynı onun gibi 2 tane zincir boşluğu, ikili trabzan sırası, 2 zincir boş, 2 tane zincir boşluğu, 6 ikili trabzan sırası. Bu sırayı da sıranın sonuna kadar böyle yapalım. Sıranın sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. 4 zincir çektim. Battım, sık iğnemi yaptım ve daha sonra yine her zamanki gibi bir zincir, ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir, örgümü ters çevirdim. İlk 4 zincirlik noktaya sık iğnemi yaptım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Zincir noktasına sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Zincir noktasına sık iğne. Aynı aşağıda yaptığımız gibi 6 tane trabzanların üstüne tekrar trabzan yapıp araya bir zincir. Trabzan yapıp araya bir zincir. Trabzan, bir zincir. Hepsine batıyoruz arkadaşlar. Sadece arada bir zincir çekiyoruz. Bir zincir. Sonunda zincir çekmeden direkt yandaki zincir boşluğuna batıp birleştirme yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir. Sık iğne, daha sonra trabzan, zincir, trabzan, zincir, trabzan, zincir şeklinde aynı işlemi sıranın sonuna kadar yapacağız. Sıra sonuna geldim. 4 zincir çektim. Sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Hemen ilk zincirin arkasına battım ve ikili trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Örgümü ters çevirip ilk zincir boşluğuna sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bir sıra yine 4 zincir boşlukları yapacağız arkadaşlar. 3, 4 aynı şekilde. 1, 2, 3, 4 yine aşağıda yaptığımız gibi bakın ilk zincirin içine 1, 2, 3, 4 1, 2, 2 tane atlayıp hemen yanına 1, 2, 3, 4 2 trabzan atlayıp sonuncu zincir boşluğunun içerisine. Bu şekilde yapmıştık aşağıda da. Aynısını bu sırada da yapıyoruz. 2, 3, 4 zincir boşluğunun içine 1, 2, 3, 4. İlk zincir boşluğu 1, 2, 3, 4. 1, 2 atladım. 1, 2, 3, 4. 1, 2 atladım. Son zincir boşluğunun içine. Şimdi yine aşağıda da yapmıştık bu sırayı. 1, 2, 3, 4 sıra sonuna kadar arkadaşlar bu 4 zincir boşluklarını yaparak devam edeceğiz. Daha sonra ikili trabzan sıramıza geçeceğiz. Şimdi sıra sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar bu sırayı da bitirdim. Artık bizim
Model sıramız bitti. Şimdi ikili trabzan sırasına geçiyoruz. Bunun için bir zincir çektik. İkili trabzanımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekerek tekrar örgümüzü ters çeviriyoruz. Şimdi ilk 4 zincirlik noktanın içerisine ikili trabzan yapıyoruz. Aynı noktaya ikinci ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İpimi doladım. Yandaki boşluğun içerisine bir, iki tane ikili trabzan, yani artık şu en alttaki ikili trabzan sırasına geçtik. Bunu yapacağız. Devam edelim sırasıyla. Bir zincir çektim. 4 zincirlik boşluğa 1, 2, 1 zincir. 4 zincirlik boşluğa 1, 2 trabzan, 1 zincir. 4 zincirlik boşluğa 1, 2, 1 zincir. 4 zincirlik boşluğa 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aralarda bir zincirlik boşluğu unutmayın lütfen. 1, 2, 1 ve 2. Aralarda bir zincir, 1, 2. Sıranın sonuna kadar aynı ilk başta aşağıda yapmış olduğumuz gibi ikili trabzan sıraları yaparak 4 zincirlik boşlukları dolduracağız arkadaşlar. Sıranın sonunda buluşalım. Sıranın sonuna geldim. Bakın arkadaşlar, bir zincir çekiyorum. Hemen son zincir boşluğunun içerisine 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekip daha sonra da arkadaşlar buradaki, hemen görüyorsunuz, dibine batıp ikili trabzan yapıyorum ki bu tarafla aynı olsun. Eğer sizin zincir sayılarınız farklıysa hemen dönüp buraya bakmanızı tavsiye ederim. İki tarafında eşit olması için nasıl başladığınız çok önemli. Nasıl başlıyorsanız o şekilde bitirmeniz gerekiyor. Burada da bakın 4 zincir çekerek başlamıştım. Burada da yine aynı şekilde bitirdim. Şimdi videoyu uzatmak istemiyorum. Tekrar ikili trabzan sırası yapacağız. Aynı bu aşağıdaki gibi. Nasıl çıkacağım? 1, 2, 3 diye çıkacağım. Çünkü burada bir zincir boşluğu var. Oraya benim hemen dibine batıp yan yana 2 tane ikili trabzan yapmış olmam gerekiyor. Bir zincir çekeceğim ve tekrar aynı şekilde bir zincirlik boşlukları ikili trabzanla dolduracağım arkadaşlar. Aşağıda ilk başlangıçta olduğu gibi bir zincir boşluğu, 2 tane boşluklara trabzan şeklinde devam edeceğiz. Bunu istediğiniz yere kadar yapabilirsiniz. Ben yeleğimde toplamda 3 sıra yaptım arkadaşlar. Hemen bakın göstereyim. Şimdi bu kısım artık bizim kol altı kısmımız. Bundan sonra kol altında yani eksiltmeler yapacağız artık. Yani şu ön kısma geçmiş olacağız arkadaşlar. Bakın 3 sıra yapıyoruz. Sonra da artık sırt ön ve arkayı yapacağız. Şu kol altının yine her zaman söylediğim gibi ne kadar uzun olmasını isterseniz bu sırada da artırmalar yapabilirsiniz. Yani atıyorum burası daha yüksek olsun derseniz ben 3 sıra yapacağım. Bu birinci sıramızı yaptık. İkinci ve son bir sıra daha yapacağım. Ama daha yüksek isterseniz istediğiniz yere kadar çıkabilirsiniz. Şimdi ben bir yaptık birlikte, ikinciyi yapıyorum, üçüncüyü de yapacağım. Üçüncü sırayı yaptıktan sonra artık ön kısmı yani kol altını yapmaya başlayacağız. Orada buluşalım. Burayı istediğiniz kadar yapın arkadaşlar. Evet, şimdi ben bakın 3 sırayı bitirdim. 1, 2, 3 toplamda 3 sıra yaptık. Şu an bu arada aynı markanın
farklı bir rengine geçtim ben. Bu yarım kalmıştı. Videoda bunu tamamlayacağım sizinle. Şimdi öncelikle arkadaşlar 12 sıra yapacağız. Yani bakın bitti. Toplamda 1, 2, 3 sıramı yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü ters çevirdim. Hemen devam ediyorum. İpimi doladım. Zincir boşluğunun içerisine ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İkili trabzan, ikili trabzan. Bir zincir çektim. Boşluğun içerisine 2 tane trabzan. Şimdi bunu kol altını nasıl ayarlıyoruz? Hemen onu sizlere göstermek istiyorum. Şimdi şöyle açalım ördüğümüz modeli. İlmek ayraçlarımı alıyorum. Şimdi arkadaşlar ön için bir parça ön için toplamda 12 yapacağım. Sayıyı şöyle yapayım. Bakın bir battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boşlukları sayıyoruz. 11, 12. Burası bizim son bakın 2 tane ikili batacağımız nokta. İkili batacağız. 2 tane trabzan yapacağız. Ve hemen 12 yanındaki 13'e de arkadaşlar eksiltme yapacağız. Bir tane batacağız. Hemen şu yanındaki 13. boşluğun içerisine ilmek ayracımı takıyorum. 13. boşluk. Diğer tarafa geçelim. Önce önleri belirleyelim. Sonra sırtı. Boşlukları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Buraya da hemen ilmek ayracımı takıyorum. Buraya da bir eksiltme yapacağız. Şimdi sırt kısmı için boşluğu ayarlayalım. Hemen atladım. Buradan başlayacağız sırta. Bakın. Arada sadece 2 tane trabzan var. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Toplam 23. Sırt kısmını da 23 ile yapacağız arkadaşlar. Oraları belirledikten sonra hemen ön kısma geçelim. Şimdi ne yapıyorduk? Bir zincir ara boşluğumuz vardı ve bir zincirlik boşluklara ikili trabzan yapıyorduk. Sırasıyla bir zincir çekip bir zincirlik boşluklara ikili trabzanlar yaparak devam ediyoruz. İlmek ayracımdan önceki son boşluğa 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi eksiltme yapıyoruz. Kol altı eksiltmesi. Zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Zincir çekmeden ipimizi dolayıp ilmek ayracının olduğu boşluğa batıp ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Şimdi 4 zincir çektikten sonra İpimi doluyorum. Buradaki 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektikten sonra ipimi doluyorum. Bakın buradaki boşluğa batmıyoruz. Buraya batmadan eksiltme yapıyoruz ön kısım için çünkü. Hemen yandaki bir zincirlik boşluğa batıp 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir,
kolumuzun altının eksiltmesini yapıyoruz. Döndük, tekrar boşlukları dolduruyoruz arkadaşlar. Evet, son noktaya geldim. Bir zincir çekiyorum. Bakın, biri atlayıp ilk yapmış olduğumuz 3 zincir çektiğimiz noktanın 3. zincirinin dibine batıp ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir çekip örgümüzü döndürüyoruz. Hemen bir zincirlik boşluğa ikili trabzan, bir zincir, bir zincirlik boşluğa 2 tane trabzan. Yine eksiltme noktasına kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Toplamda 5 sırada eksiltme yapacağız. Şu an 3. sıradayız. Evet. Son 2 taneyi yaptım. Bakın eksiltme sırasındayız demiştim. 1. 2. ve 3. sıradayız. Şimdi burada hiç zincir çekmiyoruz. İpimi doluyorum. 3 zincirlik noktanın 3. zincirin tam ortasına batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir eksiltme daha oldu. Şimdi 3. sıra eksiltmesindeyim. 1, 2, 3 zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. İpimi doladım. Dibine değil, bir sonraki bir zincirlik noktaya batıp ikili trabzan yapıyorum. Hemen sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir zincir çektim. 3. zincirin dibine battım. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Hemen dibine battım. Trabzanımı yaptım. Bir zincir. Tekrar şimdi sıranın sonuna kadar bir zincirlik boşlukları trabzanla dolduruyoruz. Son trabzanım.
Zincir çekmiyorum. İpimi doluyorum. 3. zincirin dibine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sayalım kaç eksiltme yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıramı yaptım arkadaşlar. 5 sıra bitti. 5 sıra benim için yeterli. Şimdi artık modele geçeceğiz. Yani modelimiz yelpazelere geçeceğiz. Bunun için de hemen şöyle yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Zincirimi çektim. Örgümü ters çevirdim. İlk zincir boşluğuna sık iğne. 1, 2, 3, 4. İlk zincir boşluğuna sık iğne. 1, 2, 3, 4. Zincir boşluğuna sık iğne. 1, 2, 3, 4. Zincir boşluğuna sık iğne. 1, 2, 3, 4. Zincir boşluğuna sık iğne. Sık iğne. Sık iğne. Sık iğne. Sık iğne. Şimdi bir zincir, ipimi doladım. 3. zincir, bu zincirin dibine batıp ikili trabzan yapıyoruz. Yani hemen sayalım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burayı da sayalım. 10. Yani toplamda 10 tane zincir boşluğumuz olacak arkadaşlar. Şimdi modeli kuralım hemen. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Örgümüzü ters çeviriyoruz. Hemen karşımıza gelen ilk zincir boşluğunun içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çekip yanındakine de sık iğne yapıyoruz. Doluyorum ipimi. Hemen yanındakine 6 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Yanındakine sık iğne. 1, 2, 3, 4. Yanındakine sık iğne. 1, 2, 3, 4. Yanındakine sık iğne ve hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane trabzan yaptım. Yanındakine sık iğne battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yanındakine sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Hemen ilk zincirin noktasına ikili trabzan yaptım. Görüntümüz böyle oluyor arkadaşlar. 6 tane trabzan yaptık. Şimdi kol altında tekrar bir eksiltme yapacağımız için burada arkadaşlar bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Hemen bu 3 zincirlik noktaya batıp ikili trabzan yapıyorum. Yine bir eksiltme yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir yapıyoruz. Örgümüzü ters çeviriyoruz. Hemen ilk trabzanın tepesine ikili trabzan, bir zincir. Tepeye ikili trabzan, bir zincir. Tepeye ikili trabzan, bir zincir. Sırasıyla devam ediyoruz. Hemen buradaki boşluğa batıp sık iğne 1, 2, 3, 4 zincir yanına sık iğne. İpimi doladım. Trabzanların tepesine trabzan, bir zincir. Sırasıyla devam ediyoruz. Buraya da battım. Şimdi artık arkadaşlar ön kısımda da bir eksiltme yapacağız. O sebeple hiç 4 zincir çekmiyorum. Bir zincir çekiyorum.
4 zincirlik boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Eksiltmem başladı. 1, 2, 3, 4 zincir. Örgümü ters çevirdim. Ne yapıyorduk? İlk zincir boşluğuna sık iğne yapıyorduk. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2. 2 atlayıp hemen boşluğa sık iğne yapıyorduk. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 atlayıp son zincir boşluğuna sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. İlk zincir noktasına sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 atladım. Sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 atladım. Son zincir noktasına sık iğne. Şimdi kol altında eksiltme yapıyoruz demiştik. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Burada hemen bu noktanın içine batıp ikili trabzan yapıyoruz. Görüntüm hemen bakın yavaş yavaş burası daralmaya başladı. Şimdi burası da içeriye doğru kıvrılmaya başlayacak. Evet, 4 zincir çektim. Artık burada kol altı kısmında arttırmayı bitiriyoruz. Şimdi bu sebeple bir zincir çektikten sonra hemen bu boşluğa ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Şimdi bu noktada hemen ilk 4 zincirlik noktaya bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4. Hemen yanına bir sık iğne. 1, 2, 3, 4. Hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4. Boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4. Boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4. 4 zincirlik boşluğa sık iğne. Bir zincir tığıma ipimi aldım ve buradaki boşluğa da ikili trabzan yaptım. Yine bir sıra eksiltme yapmış olduk arkadaşlar bu ön kısımda. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Hemen ilk gördüğüm boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bakın nasıl yapıyorduk? Şimdi bu ikinin tam ortasına bir yelpaze daha yapacaktık. 3, ortadaki bu, devam ediyoruz. Tam buraya bir yelpaze, yani 6 tane trabzan yapacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen sık iğne yaptım. Hemen bu boşluğun içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan yapmış olduk arkadaşlar. Bakalım hemen 1, 2. 2 tane zincir boşluğu ve daha sonra yelpaze. Şimdi hemen yanındakine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Yanındakine sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Yanındaki boşluğa sık iğne. Kol altında arttırma bitti demiştik. Bir zincir çekiyorum. Hemen buradaki ilk zincirin içerisine batıp ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir, örgümü ters çevirdim. İlk zincir boşluğuna sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir, hemen yanına sık iğne. Şimdi 6 tane trabzanımız var. Tepelerine trabzan, bir zincir yapıyorduk. Onu yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yanındaki zincir boşluğuna sık iğne. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bir tane eksiltme daha yapıyoruz. Bunun için bir zincir, ipimi doladım, buraya battım, ilmek çıkartıp ikili trabzan yaptım. Evet, bakın eksiltmelerim tamamıyla
bitti. Burada bitirmiştik zaten. Artık şimdi bakalım eksiltmeyi nerede bitireceğimi söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İlk boşluğa 1, 2, 3, 4, 1, 2 atlıyorum. Sık iğne 1, 2, 3, 4 son zincir boşluğuna bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 yanına sık iğne 1, 2, 3, 4 hemen sık iğne bir zincir. Bakın burada ilk yapmış olduğumuz zincirin yani şu arkadaki kesik çizgiyi göreceksiniz. Oraya hemen batıp ikili trabzan yapıyorum. Son şimdi zincirimiz 2, 3, 4. Örgümü ters çevirdim. Batıyorum 1, 2, 3, 4, 2, 5 tane zincir boşluğu kalmış olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Battım. 1, 2, 3, 4. Battım. 1, 2, 3, 4. Sona gelmişiz. Şimdi bir sayayım. 1, 2, 3, 4. Yani burada da bir tane daha eksiltme yapıyorum. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Hemen boşluğa batıp ikili trabzan yaptım. Şimdi eksiltmelerim bitti. Eksiltmelerin bittiğini nasıl anlayacağız? Yani burada bir dahaki sırada eksik yapmamak için, fazla yapmamak için. Hemen 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kaldı. Benim için de zaten 5 tane kalmış olması gerekiyordu arkadaşlar. Hemen size şuradan göstereyim. Ön kısmı çevirdim. Bakın arkadaşlar. Eksiltmeyi yaptım. Geldim. 5 zincirlik sırada, ikinci 5 zincirlik sırada 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 tane 4 zincirlik noktamız kalacak ve bundan sonra artık eksiltme bitti. Yukarıya doğru düz aynı burada örmüş olduğumuz ikili trabzan sırasını 11 sıra yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Hemen eksiltmemiz bitti. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü ters çevirdim. İpimi doladım. Bakın aynı zincir boşluğu içerisine battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Yanındaki zincir boşluğuna 1, 2, 2 tane trabzanım yaptım. Bir zincir çektim. Yanındaki zincir boşluğuna 1, 2 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Yanındakine 1, 2 tane yaptım. Bir zincir çektim ve son 1, 2. Zincirimi çektim. Hemen göstereyim. Şimdi artık omuz kısmına geldik. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmış olmamız gerekiyor. Şimdi toplam arkadaşlar 11 sıra örüyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Hatta bir de zincir boşluğumuz var. 4 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Boşluklara trabzanlarımı dolduruyorum 2 tane. Bir zincir çekip boşluk. Bir zincir çektim, boşluğa batıyorum. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız tekrar söylüyorum. Ayarlar kısmından yavaşlatabilirsiniz. Bir zincir, üçüncü zincirin dibine bir tane trabzan. 1, 2, 3 tane döndüm dibine. Bir zincirlik boşluğa trabzan, bir zincir boşluğa trabzan. Şimdi arkadaşlar toplamda 11 tane öreceğiz. 11 tane ördükten sonra bir zincir çekip ipimizi bu noktada kesiyoruz. Artık atıyorum sol ya da sağ fark etmiyor. Ön kısmın biri bitti. Aynısını sağ kısma da yapacağız. Şimdi hemen ben burayı bir bitireyim.
Evet arkadaşlar, şimdi toplamda 11 sıra ikili trabzan sırası yaptım. Burada bir zincir çekiyorum. İpimi keseceğim bu noktada. Evet, ipimi kestim. Hemen sıkılıyorum. Şimdi arkadaşlar, bakın yeleğimin ön kısmı bir parçası bitti. Şimdi diğer tarafta toplamda bakın 11 sıra ördüm. Siz uzatmak isterseniz uzatabilirsiniz. Şimdi hemen aynısını arkadaşlar buraya da yapıyoruz. Bakın ilmek ayracını takmıştık zaten. Aynı motifi buraya da yapacağız. Ben şimdi direkt arka kısmı sizlere göstermek istiyorum. Hemen buradaki ilmek ayracımın olduğu noktaya, bunu aynı yere de yapabilirsiniz bu arada, arkayı daha geniş isterseniz, ama ben buraya yapıyorum. Direkt buradan da başlayabilirsiniz, bilginiz olsun. Şu kısımdan hemen buraya battım arkadaşlar. İlmek ayracımın olduğu yere 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şu ilmek ayracımı çıkarayım. 3 zincirden sonra yan tarafa 2 tane trabzan yaptım. 1 zincir, 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan şeklinde ta ki diğer köşeye kadar devam ediyoruz. Son ikili trabzanlarımı yapıyorum. Zincir çekmiyorduk arkadaşlar. Zincir çekmeden hemen bakın ilmek ayracımın olduğu noktaya ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü ters çevirdim. Aynı kolda yapmış, ön tarafta yapmış olduğumuz gibi bakın her sırada bir eksiltme yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Şimdi ben burada videoyu çok uzatmayacağım. Hemen size şöyle anlatmak istiyorum. Şu şekilde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada 5 sıra, hatırlarsanız 5 sıra şu şekilde eksiltme yapmıştık. Burada da aynı şekilde, yani burayı buraya oturtturacağız arkadaşlar. Aynı şekilde bu 5 sırayı buraya yapacağız. Yani eksilte eksilte 5 sıra ikili trabzan sırası yapacağız. Bakın burada ne yapmıştık? Direkt 3 zincir çekip birleştirme yapıyorduk. 5 tane İkili trabzan sırası yaptık. Şimdi buraya da 5 sıra ikili trabzan sırası yapalım. Sonra motif sırasında buluşalım arkadaşlar. Eğer isterseniz şöyle söyleyeyim. Bu 5 sıra böyle sırt kısmında oyuntulu olmasın, dar olmasın diyorsanız bunun bir sırasında eksiltme yapın, bir sırasını düz örün. Bir sırada eksiltme yapın, bir düz örün ya da hiç eksiltme yapmayın. Yukarıya doğru çıkın. Bu tamamıyla sizin zevkinize kalmış. Şimdi hemen 5 sıra ikili trabzan eksiltme sırasını örelim sırt kısmında. Sonra hemen şu motif kısmında buluşalım. Arkadaşlar hemen sırt kısmındaki eksiltmeleri bitirdim. Bakın aynı diğer ön kısımda olduğu gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane eksiltme yaparak trabzan sırası yaptım. Şimdi modele geçeceğiz. Aynı modeli hiç eksiltme yapmadan buraya yerleştireceğiz. Yani bakın mantığımız bu olacak. Bu modeli hop buraya yerleştireceğiz. Şimdi bir iki sıra göstereceğim ben. Geri dönüp bakmayın diye. Ama daha sonra videoyu uzatmamak için keseceğim. Eğer hatırlamazsanız hemen ön kısma gelirsiniz, sararsınız videonuzu. Direkt buradaki motifi olduğu gibi buraya yerleştireceğiz. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Örgümü ters çevirdim. Hemen zincir boşluğuna 1, 2, 3, 4
İkinci zincir boşluğum. Üçüncü zincir boşluğum. Dördüncü zincir boşluğum. Beşinci zincir boşluğum. Altıncı zincir boşluğum. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve son zincir boşluğumu yapacağım. 17. Toplamda arkadaşlar 17 tane, tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane 4 zincirlik boşluklar battık. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Pardon, burayı biz böyle yapıyorduk. Yanlış yaptım. Bakın 17. 4 zincirlik boşluğunu biz bir zincir çekip ikili trabzan yaparak yapıyorduk. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum arkadaşlar. İlk zincir boşluğuna battım. 1, 2, 3, 4. İkinciye battım. Üçüncüye 6 tane trabzan yapıyoruz. Evet. Evet, yanındakine bir zincir. 1, 2, 3, 4. Aynı mantıkla yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 2 tane oluyordu zincir boşluğumuz aralarında. Şimdi yanına 6 tane trabzan. 4, 5, 6. Yanına sık iğne, zincir boşluğu, ikinci zincir boşluğu, hemen yanına 6 tane trabzan. Dört, 5 ve 6. Hemen yanına sık iğne, zincir boşluğu, ikinci zincir boşluğu, bakalım arkadaşlar doğru mu yaptım sayıları. Bazen ben de yanılabiliyorum çünkü. Bir dakika. 2 tane boşluğum var. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen son bir boşluğumuz kaldı. Bir tane zincir çekiyorum dibine. İlk zincir boşluğunun dibine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada 2, burada 1 kaldı. Bu hiç önemli değil. Çünkü bunun sebebi ne biliyor musunuz? Tamamıyla buradaki sırt kısmındaki sayılarımız.
Yani arka kısmında burada 1 kalmış, burada 2 kalmış. Hiç ama hiç önemli değil. Böyle çıkar ya da atıyorum burada 2 kalır sizin yaptığınız ölçüye göre. Burada 3 kalır. Bu hiç önemli değil. Burada direkt örgünüzü kesinlikle bozmamanızı öneriyorum sizlere. Şimdi devam edelim. Son zincir boşluğunu yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. İlk ördüğümüz 4 zincirlik boşluğun içerisine bir sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen yanındakine 6 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Yanına sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4 aralarda 2 tane zincir noktamız kalıyordu biliyorsunuz yelpazelerden önce. 2 tane zincir boşluğumu yaptım. Yanına 6 tane trabzan sıramı yapıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Sık iğne, 4 zincir, sık iğne, ikinci zincir boşluğum, yanına trabzan sıram. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sık iğne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 tane ara boşluğumu da yaptım. Şimdi model 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen yanına sık iğne. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Buradaki zincir boşluğuna sık iğnemi yaptıktan sonra bir zincir, hemen ilk zincirin dibine ikili trabzan. Artırım eksiltme yapmıyoruz biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Örgümü ters çevirdim. İlk gördüğüm boşluğa battım. Şimdi trabzan zincir kısmındayız. Şimdi arkadaşlar artık videoyu uzatmayacağım. Eksiltme yapmadığımız için şimdi model kısmını kuruyoruz. Bu yelpazeli model kısmını. Burada artık daha fazla göstermeyeceğim. Eğer hatırlamıyorsanız nasıl yaptığınızı hemen geri alın videoyu. Modeli nasıl yaptığımıza bakın. Çünkü ben bunu detaylı bir bu kısmında da anlattım. En alt kısımda da anlattım. Şimdi bu modeli aynı buradaki model gibi arkadaşlar. Buradaki model gibi buraya kuruyoruz. Bu modeli yapalım ve videonun sonunda buluşalım. Bu modeli yaptıktan sonra yine çünkü bu ikili trabzan sırasını buraya oturtacağız. Ama arkada bakın şöyle göstereyim. Hazır yapmış olduğum yelek ben sizlere. Bakın. Arka kısımda yukarıya kadar dümdüz yapmadım. Bunu daha aşağıda da yapabilirsiniz. Atıyorum şurayı yok sayabilirsiniz. Daha sıfıra sıfır da yapabilirsiniz. Ben bir 3 sıra eksik yaptım ama 4 sıra da yapabilirmişim. Daha iyi olur. Daha sonradan şuraya çünkü bir kenarlık geçiyoruz. Şimdi modeli buraya kuralım. Bir 3 sırada şunlardan örelim. Yani burada yaptığımızı arkadaşlar bakın şurada yaptığımızı buraya yapacağız ve daha sonra bunun üzerine birkaç sıra 3 sıra örün ya da hiç örmeyin, ben videoda şimdi anlatacağım. Birkaç sıra bunu örelim ve gelelim. Arkadaşlar sadece şu kısmı göstereceğim çünkü burada kafanız karışabilir. Bakın köşe kısımlarını altta gerçi göstermiştim ama nasıl yapacağınızı. 1, 2, 3, 4 zincir çekip son noktaya batıyoruz ya. Buradan hemen zincir çekip devam ederseniz eksiltme yapmış olursunuz. Bunu daha önce göstermiştim. Bir zincir çekip hemen bu birinci zincir boşluğuna yani muhakkak batalım ki şurada bir üçgen görüntü olsun. Düz çıkalım. Eğer bunu yapmazsak eksiltme yapmış olursunuz. Kötü bir görüntü olur.
Yani birleştirmeyi, bakın üçgenleri görüyorsunuz muhakkak. Bu ortaya battıktan sonra bir zincir çekelim ve ikili trabzanı bu ilk yapmış olduğumuz zincire batalım. Evet, sırasıyla devam ediyoruz. Şimdi bakın motif sırası bitti. Şimdi ikili trabzan sırasını yapacağız. İkili trabzan sırasını da hemen bakın, bir zincir ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Hemen dibine batacağız arkadaşlar buranın. İlk ikili trabzan sıram, bir zincir, yine boşlukların içerisine batarak devam ediyoruz. Bir zincir boşluğa, 2 tane trabzan. Bu şekilde başlayacağız ve toplamda hemen size kaç sıra yaptığımı söyleyeyim. Bu şekilde ikili trabzan sırası yaparak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 sıra ama ben bir sıra eksik öreceğim. Yani bunun gibi yapmayacağım. Yani toplamda 7 sıra ikili trabzan sırası yapıp gelelim arkadaşlar. Şimdi bakın, ikili trabzan sırasını bitirdim. Toplamda 7 tane yapmıştık. Ama şimdi biz ön tarafta birleştireceğimiz için önde hatırlarsanız 11 tane yapmıştık arkadaşlar, bakın. 11 tane. Şimdi bunu da 11'e tamamlayacağız. Ama 11'e nasıl tamamlayacağız? Bakın bizim burada 1, 2, 3, 4, 5 tane sıramız vardı. Şimdi 11'e de 5, 5. 2 parça yapıp omuzlarla birleştireceğiz. Şimdi bu noktada arkadaşlar 1, 2, 3, bir de ara zincir, bir zincirlik boşluk, 4 zincir çektim. Hemen örgüyü ters çevirdim. İlk boşluğa 2 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. 2 tane yaptım. Zincirimi çektim. 2 tane yaptım. Şimdi buraya da hemen trabzanımı yaptım. Boşlukları sayalım. 1, 1, 2, 3, 4, bir tane daha yapıyorum. 5 arkadaşlar. Ama burayı da baştakiyle aynı olması için 1 yaptım, bıraktım. Bakın başta 1 vardı, gördünüz mü? Bir zincirlik nokta. 2, 3 zincir çektim. Örgümü ters çeviriyorum. Bu boşluğun içerisinde dolduruyorum. Yanına geldim. 2 tane koydum. Buraya da hemen trabzanımı. Yanındaki boşluğa da 2 trabzanımı yaptım. Yanındaki boşluğa da 2 trabzanımı yaptım. Bu boşluğa da 2 trabzanımı yapıyorum. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Hemen bir örgümü ters çevireyim. Bir de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar, diğer omuzla aynı oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada biz 11 yapmıştık. Burada da 11 yapacağız. 7 yaptık. Şimdi buraya da 4 yapacağız ki 11 ile eşit olacak. 2 sırayı yaptık. 2 sıra daha yapalım. Omuzu birleştirelim hemen. 3. sıramdayım şu anda. Hemen omuzumuzu birleştiriyoruz burada. Bir sıra daha yapacağım. 3. zincirin dibine batıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Son sıramı yapıyorum. 1, 2, 3. 4. sıramı yapıyorum. Zincir çekmeyi unuttum. Tamam, bitti arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum. 2 yakayı birleştireceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bakın hemen buraya bakalım. Evet, sık iğnemizin
ön sırası, bakın ön sırası ilk buradan başlayacak arkadaşlar. Sık iğnemin ön sırası, hemen tersinden birleştirme yapacağım. Ön sırayı içeriye alıyorum. Ters sıra dışarıda kalacak. Şimdi şu iki ucu içten birleştiriyorum. Şu an ters sıra bana doğru bakıyor. Bakın bir zincir çekmiştim. Burada hemen bir zincirden sonra bakın ilk sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. Bunların tek kanadına da batabilirsiniz. Çok önemli değil. Ben çift kanadına batacağım. Hemen burada karşılıklı battım, ilmek çıkardım. İster sık iğne yapın, ister kaydırma yapın. Ben şu an kaydırma yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen yanındakine geldim. Arkadakine de battım. Bir kaydırma yaptım. Hemen bakın bir zincirlik boşluğu atlamayalım. Bir zincirlik boşluklara da aynı tepe noktasına batar gibi batalım. Karşı tarafında aynı şekilde bir zincirlik noktasına, tepe noktasına batıyormuş gibi batalım. Çünkü güzel bir görüntü olmasını istiyorum. Bozuk olmasını istemiyorum. İlmek çıkarttım, kaydırma yaptım. Bakın şöyle ters çevirin. Evet, doğru bir birleştirme oluyor mu? Oluyor. Şimdi sırasıyla hepsinin tepe noktasına batıyorum. İster sık iğne yapın, ister kaydırma arkadaşlar. Bu tamamıyla size kalmış. Ya da direkt hiçbirini yapmayın. Direkt iç kanatlara ya da dış kanatlara batarak burada kaydırmanızı yapabilirsiniz. Hemen bir zincirlik noktaya da battım, ilmek çıkardım. Sık iğnemi yaptım. Sırasıyla tepe noktalarına batıp sık iğne yaptım. Kaydırma yapıyordum ben. Kaydırmamı yaptım. Buraya da battım. Kaydırmamı yaptım. Buraya da battım. Kaydırmamı yaptım. Sırasıyla hepsine batıp kaydırmamı yapıyorum. Şu bir zincirlik noktalar sizi belki zorlayacaktır. O kadar. Onun dışında oldukça basit bir birleştirme. Tepe noktası, tepe noktası, kaydırma, üçüncü zincirin dibi, karşıda üçüncü zincirin dibi ve kaydırma. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Hemen sıkılayalım zincirimizi ve örgümüzü ters çevirelim. Evet, bakın omuz hizasını da bitirdik. Omuzu da yaptık. Şimdi hemen bir örgümün önünü çevireyim. Arkadaşlar aynı bu tarafta yapmış olduğumuz gibi burada da yine hemen kontrol edeceksiniz burayı ne yapmıştık. Bunun aynısını bu kısma da yapacağız ve bu tarafın ön kısmını aynı burada yapmış olduğumuz gibi yapalım, birleştirelim, gelelim ve kenar geçme kısımlarını yani bu kenarları nasıl yapıyoruz onu sizlere göstermek istiyorum. Şimdi hemen bu diğer tarafı da yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yeleğim bitti. Sadece bir kenarlarına bir sıra farklı bir şey yapacağız. Onu geçmesi kaldı. Bakın her iki tarafı da aynı eşitlikte yaptım. Şimdi bir tarafı yaparken mesela atıyorum ilk başta ben sizinle sol tarafı yapmıştım. Videoda sağ tarafı göstermedim. Ama mantık çok basit. Aynı şekilde solu sağa geçiriyorsunuz. Sadece burada hatırlarsanız birinde başlangıçta 3, birinde başlangıçta 2 kalmıştı. Mesela 2 olan kısım burada, 3 olan kısım baştaydı. Ben burada bunu birazcık düzeltmeye çalıştım. Yani bakarak yapın. Bunda da mesela bu taraftan başladım. Burada atıyorum buradan başlamıştım. O yüzden bu taraftan başladığım için bakın buraya 2 battım, buraya 3 battım. Çünkü birini örerken böyle düz örüyoruz. Birini örerken direkt buradan başlıyoruz ya arkadaşlar omuz tarafından. Onu hesap ederek yapıyoruz. O kadar. Onun dışında bütün sayılar vesaire her şey aynı şekilde oturtuldu. Şimdi kenarlarını geçeceğiz.
kenarlarında nasıl geçiyoruz? Bunu direkt sık iğne tekniğiyle de geçebilirsiniz. Ama bu şekilde yaparsanız güzel bir görüntü elde ediyorsunuz. Evet. Bir zincir çektim, ipimi sıkıladım. Burada herhangi bir noktaya batıyoruz. Herhangi bir, bakın burada ikili trabzanları yapmıştık. Hani bizim burada 4 zincirlik bir noktamız vardı. Onun içine batıyorum, ilmek çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Sık iğnemi yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Aynı noktanın içerisine batıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı boşluğun içerisine battım. İkili trabzan yaptım. Şimdi hemen yandaki boşluğa atlıyorum. 3 zincirlik. Bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan ve tekrar ikinci ikili trabzanı yapıyorum. Şimdi sırasıyla tüm boşlukların içerisine bir sık iğne, 2 zincir, ikili trabzan, ikinci ikili trabzan, bir sık iğne, 2 zincir, trabzan, ikinci trabzan. Bakın görüntü böyle oluyor. Sola doğru zikzak gibi düşünün. Bu şekilde bir işlem yapıyorum ama atıyorum bunu yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Direkt sık iğne tekniğiyle de bunu hazırlayabilirsiniz. Şimdi köşe noktaya kadar arkadaşlar, şuradaki bu köşe noktaya kadar bu işlemi yapalım. Son bir kez daha göstereyim. Sık iğne, 2 zincir, ikili trabzan, ikili trabzan. Sık iğne, 2 zincir, ikili trabzan, ikili trabzan. Şimdi köşe noktaya kadar bunu yaparak devam edelim. Şimdi bakın köşeye geldim. Köşeye de aynı işlemi yaptım. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar direkt ön kısma. Hemen bakın ilkine battım. Sık iğne, 2 zincir. Aynı işlemi yapıyorum. Şimdi buralarda bir atlayacağız arkadaşlar. Şimdi ilkine battım. Bir taneyi atlıyoruz. Bakın şu sırayı atlıyoruz. Buraya batmıyoruz. Hemen burada 3 zincirlik noktam var. Buraya batıyorum. Sık iğnemi yaptım. 2 zincir çekiyorum. İkili trabzan, ikili trabzan. Birini atladım. Bakın burayı atlıyorum. Hemen yanındakine sık iğne, 2 zincir, trabzan, trabzan. Burayı atlıyorum. Bakın ilkini atlıyorum. Bir sonrakine battım. Sık iğne, 2 zincir, trabzan, trabzan. Burayı atlıyorum. Şöyle yapalım. Burayı atlıyorum. Bir sonrakine aynısını yapıyoruz. Düzleyelim. Bakın şöyle. Şimdi burayı atlıyoruz. Bir sonraki, yani hep her seferinde bunu yaparken bir sırayı atlayacağız, bir sırayı öreceğiz. Bir sırayı atlayacağız, bir sırayı öreceğiz. Ama bazı noktalarda genişlikler olduğu için oralarda atlama yapmıyoruz. Onu göz kararı da anlayabilirsiniz. Ben şimdi gösterebildiğim kadarını sizlere göstereceğim. En azından şurayı hep birlikte dönelim. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Eğer bir sıra atlamadan devam etseydik burada çok sıkışık bir görüntü olacaktı. Çirkin duracaktı. Bu sebeple bu şekilde yapıyoruz.
Bir sıra atladım. Bakın eksiltme noktalarına geldim şu anda. Bir sıra atladım. 2 zincir çekmeyi unutmayın. Yoksa çok darlaşır. Bir sırayı atladım. Bir sonrakine battım. Bir sıra atladım. Bir sonrakine battım. Görüntü bakın pürüzsüz bir şekilde devam ediyor. Şimdi şu omuz kısmına kadar göstereyim. Sonrasını anladığınızı düşünüyorum. Bakın omuz kısmına geldik. Yani omuz şuradaki bakın sırt kısmına geçiş. Buraya kadar bir atlayarak yaptık. Şimdi burada da bakın son noktaya denk geldi. Son noktaya battım. Buradan buraya atlıyorum arkadaşlar. Buradan bakın atlamıyorum. Çünkü zaten 2 tane ikili trabzan atladığımız için her birine batıyoruz buranın. Yani burada bunları atlamış oluyoruz. Tüm bir zincirlik boşluklara bunu yapıyoruz. Bir zincirlik boşluk, 2 zincir, trabzan, trabzan. Bir zincirlik boşluk, 2 zincir, trabzan, trabzan. Bakın omuz hizasına geldik şimdi de. Buradan da direkt buraya atlıyoruz. Sık iğne 2 zincir, trabzan, trabzan. Aynı işlemi burada yapıyoruz arkadaşlar. Bir atlayarak sırasıyla devam edip başlangıç noktasına kadar geleceğiz. Daha sonra da kol altı kısımlarını yapacağız. Burada kısa ipi arkada gizleyebiliriz. 2 zincir, trabzan, trabzan. Son bir tane daha yapayım. Kısa ipi arkada gizliyorum. Sık iğne 2 zincir, trabzan, trabzan. Şimdi bunu komple önünü de geçirelim arkadaşlar. Buradan alt kısma başlangıç noktasına kadar aynı şekilde atlaya atlaya yani bir boşluk atlaya atlaya yapalım. Daha sonra da kol altını geçeceğiz bir kere ve yeleğimiz bitecek. Şimdi bakın son noktaya battım. İpimi kestim. Şimdi birleştirmemi yapacağım. Hemen ipi iğneme geçiriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Bunu direkt şuraya, şu kısma batıyoruz. Bakın ilk yapmış olduğumuz boşluğa batırıyorum. Daha sonra trabzanın, son yaptığım trabzanın ortasına batırıp şöyle düzgün bir şekilde kapatıyorum. Ortada biraz açıklık kalmasın diye tekrar buradan batıyorum. Birleştiriyorum şu anda bakın eşit aynı şekilde gözüksün diye. Ve tekrar ön kısımdan geçiriyorum. Şimdi arkaya alacağım. Evet şu an bakın gayet pürüzsüz oldu bence. Arkada bunu gizleyeceğiz arkadaşlar. Önce bir sıkılama düğümü atayım şuraya.
İyice sıkıladıktan sonra aralardan şu taraftan yapalım. Orada kısa ipi gizlemiştim. Kötü görüntü olmasın. Evet, aralardan geçiriyorum. Şimdi geldik kol altlarına. Kol altlarını da aynı mantıkla yapacağız. Bir tanesini sizlere göstereyim. Burada kol altına buradan başlıyoruz. Bakın şu kısımdan. Birini soldan birini sağdan, ortası boş kalmıştı biliyorsunuz. Şimdi bu orta kısmından başlayacağım. Bir tane zincir çektim, ipimi sıkıladım. Hemen ortadaki herhangi birine batabiliriz, hiç problem değil. Şuraya battım, bir sık iğne yap. Yan tarafa geldim. Buradaki bakın eksiltme boşluğu vardı. Buraya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Trabzan. Doluyorum. Aynı noktaya ikinci trabzan. Bir atlıyoruz arkadaşlar. İkinciye sık iğne, 2 zincir, trabzan, trabzan. Bir atlıyorum ikinciye. Bir atlıyorum ikinciye. Bakın burada da bakıyorum hemen. Bir atlıyorum. Şurası arkadaşlar bakın. Burası değil. Buraya. Bu arada atladığınız yeri sonra bir bakın, kontrol edin. Eğer size burası çok daralmış, sıkı geliyorsa o kısmı atlamayın. Mesela ben hep öyle yapıyorum. Mesela burası bana çok daralmış geldi. Burayı atlamayacağım. Çünkü bazı yerlerde bakın geniş geniş oluyor. Mesela özellikle şu modelin olduğu noktalar geniş geniş oluyor. Atladığımızda çok arada fark oluyor. O sebeple burayı atlamıyorum. Burayı atlıyorum. Burayı atlıyorum. Atladım. 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 Aynı mantıkla arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi bunu biraz göz kararı kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok geniş gözüken yerlere atlamadan yapın. Ama geniş gözükmeyen yerlere muhakkak atlayarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bakın kol kısmı da bitiyor. Kol kısmını da döndürelim arkadaşlar dilediğimiz yere kadar. Bu tarafı yapalım, bu tarafı da yapalım. Ben şimdi kolda bir geleyim. Şurada nasıl, nerede bitireceğini sizlere göstereyim. Orada buluşalım. Sıranın sonuna geldim. Yine bu bakın ilk yapmış olduğumuz, ilk battığımız noktaya geldim. Eğer buraya gelmiyorsanız, gelemiyorsanız yani buraya batamıyorum, İşte burası boşta kalıyor ya da atıyorum farklı bir şey var diyelim. Alttan hesaplamaya başlayın. İlk batmanız gereken yer burası.
buraya batıp atlıyoruz, buraya batıp atlıyoruz, buraya batıp atlıyoruz, buraya batıp atlıyoruz diye ona göre burayı ayarlamaya çalışın. Ama son battığınız nokta burası olmalıdır. Şimdi hemen aynı burada ne yapmıştım? Buraya batmıştım. Şimdi buraya batıyorum bakın. 2 tane trabzanımız vardı ya. Birincisine sık iğne yapıp başlamıştım. Şimdi bitişte de ikincisine sık iğne yapıyorum. Hemen burada bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bu ipliği de sıkalım. Arkada gizleyeceğiz. Yine muntazam gözükmesi için düzgün ayarlayalım. Evet. Bakın burayı da birleştirdim. Bu ipimi de şimdi aralardan geçirerek gizleyeceğim. Sağlamlaştırmak için bir düğüm atıyorum. Evet. Şimdi kol altımızda bittiğine göre hemen görüntüyü sizlere göstereyim. Burası benim kol altım. Yeleğimizin olması gereken kalıp budur arkadaşlar. Şimdi diğer tarafını da hemen yapıp geliyorum. Evet, yeleğimiz bitti arkadaşlar. Bakın örmesi oldukça kolay ve pratik bir yelek. Bir günde 5-6 saatte örebileceğiniz bir yelek modeli oldu. İp bilgilerini de verdim. Tığ numaramı da verdim. Aklınıza takılan farklı bir şey varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince gördükçe sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.